Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz icma delili hakkında olacaktır. Bilindiği üzere İslam hukukunun temel delillerini saydığımız zaman birinci sırada kitap, ikinci sırada sünnet, üçüncü sırada ise icma deliline yer veririz. İcma, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir dönemde alimlerin bir konu üzerinde ittifak etmesi veya fukahanın şer'i bir konuda ittifak etmesidir. İcma deliliyle ilgili alimlerin herhangi bir konuda ittifak etmesidir şeklinde tarif yapıldığı zaman icmanın İslam hukukuna özgü bir delil olmadığı, diğer alanlara da bir delil olarak kabul edildiğine dair bir işaret söz konusu. Fakat müştehitlerin veya fukahanın şer'i bir konuda ittifak etmesidir veya hemfikir olmasıdır şeklinde tarif edildiği zaman icmanın fıkıh usulünün yani İslam hukukunun bir delili olarak ele alınmasını ifade eder. Öncelikle bu tanımdan, tariften de anlaşıldığı üzere Hazreti Peygamber döneminde icma diye ifade edebileceğimiz bir delilden bahsedemeyiz. Zira Hazreti Peygamber'e itaat etmek, Hazreti Peygamber'e ittiba etmek emredildiği için onun sünneti yeterli kabul edilir. Fakat Hazreti Peygamber'in zatında bulunan ismet sıfatı onun vefatıyla beraber bütün ümmeti kuşattığına dair bir varsayım, teorik bir arka plan oluşturulur. Yani Şia'ya göre Hazreti Peygamber'in vefat etmesiyle beraber ismet sıfatı Ehl-i Beyt dediğimiz imamlara geçerken Ehl-i Sünnet düşüncesinde Hazreti Peygamber'de mevcut olan ismet sıfatı artık ümmetin yanılmazlığı şeklinde kabul edilir, ifade edilir. Sahabe ve tabi'in döneminde ilk dönemlerde dahi icma denen mustakil bir delilden bahsetmek kanaatimizce zordur. İcma delili neden ortaya çıkmıştır şeklinde soruya şöyle cevap verebiliriz. Muhtemelen fukahanın veya müştehitlerin şahsi görüşleri veya sahabenin şahsi görüşleri yani sahabi kavli dediğimiz delil fukaha nezdinde, fukaha nazarında hüccet kabul edilirken onların tamamının ittifak etmesi, onların tamamının hemfikir olması, onların bireysel görüşünden daha güçlü bir şey olduğuna dair bir varsayma, bir düşünceye dayanmaktadır. Yani günümüzde olduğu gibi bir hakimin içtihadı bağlayıcı kabul edilebilir. Fakat bütün hukukçuların veya bütün hakimlerin o konuda hemfikir olması bir hakimin görüşüne göre çok daha güçlü bir bilgi ifade eder. Ki günümüzde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi dahi ki bütün insanlar tarafından bağlayıcı kabul edilen bu kararlar dahi oy birliğiyle alınmaz. İcma denilen husus bütün fukahanın, bütün müştehitlerin bir konuda hemfikir olmasıdır. Yani diğer bir ifadeyle 1000 müştehidin olduğu bir zaman diliminde 999'unun aynı fikirde olması, sadece birinin dahi o fikire katılmaması icma delilini işlevsiz hale getirir. Orada icma denen bir delilden bahsetmek zordur. İcmanın kısımları nelerdir? İcma temelde sükuti ve sarihi diye ikiye ayrılır. Sarihi icma dediğimiz icma bütün alimlerin kanaatini açıkça ifade etmesi ve onların tamamının bir konuda hemfikir olduğuna dair bizim tespitimiz, bizim geriye doğru bir temellendirmemiz, bir düşünceyi ortaya koymamız şeklinde anlaşılabilir. Sükuti icma dediğimiz husus ise alimlerin veya fakihlerin bir kısmının kanaatini açıkça ifade etmesi, bir kısmının ise susması. Tabii ki bir kısım ulemanın veya fakihin susması o kanaatte olduğunu gösterir mi, ifade eder mi? Ebu Hanife sükuti icma da icma kategorisine değerlendirerek bir anlamda onların susmasını da onayladığı anlamına geldiğini varsaymış. Fakat Şafii sükuti icma kabul etmemiş, bir adamın susmasının farklı pek çok gerekçeden kaynaklanabileceğini ifade etmiştir. Zira o konuda bir fikrinin, bir düşüncesinin olmadığı anlamına gelebileceği gibi korktuğundan dolayı fikrini açıkça beyan etmemiş olması veya o konuyla ilgili henüz bir araştırma yapmamış olması da mümkündür. Hanefiler de icmayı farklı kategorilere ayırırken sahabe icmağı, ihtilafının bilinmeyen bir meselede yani sahabe ihtilafının bilinmeyen bir meselede sonrakilerinin o konuda icma etmesi veya ittifak etmesi, bir de
üçüncü olarak ihtilaflı olan bir meselede sonradan icma edilmesidir. Sahabenin icma dediğimiz icma en üst icma kategorisine yer alırken bunun kesin bilgi ifade ettiği, mütevatir haber gibi algılandığını söyleyebiliriz. Fakat ihtilafın bulunmadığı bir meselede sonrakilerin o konuda ittifak veya icma etmesi ise bu meşhur hadis kabilinden kabul edilip ilmi tumeninet ifade eder. Yani kesin bilgi ifade etmese dahi insanın kani olacağı, insanı ikna eden, mukni olacağı bir bilgi ifade ettiğini söyleyebiliriz. Üçüncü kategoride yer alan icma ise ihtilafın olduğu bir meselede sonraki bir dönemde onun hakkında ittifak edilmesi veya icma edilmesidir ki bu haber vahid menzilinde kabul edilip kesin bilgi ifade etmez ancak zanni bilgi ifade eder. İcma'nın hücciyeti, icma İslam hukukunda delil midir? Ahmet bin Hanbel gibi bazı alimler sadece sahabe döneminde icmanın mümkün olabileceğini, yani ancak sahabe döneminde sınırlı sayıda müştehidin olduğu bir dönemde icmadan bahsedilebileceğini, ondan sonraki farklı dönemlerde ise icma denen bir delilden bahsetmenin zor veya imkansız olduğunu ifade ederler. İcma delilini mutlak şekilde kabul etmeyen Nazzam gibi bazı alimlerdir. Nazzam icma delilini bir delil olarak kabul etmediği için İslam hukukunun delilleri arasında da icmayı varsaymaz. Fakat alimlerin büyük çoğunluğu icmanın zor olduğunu kabul etmekle beraber teorik olarak icma delilini kabul ederler. Bununla beraber Hulefai Raşid'in icmaı, Medine icmaı, Ehl-i Beyt icma şeklinde farklı kavramlar veya ifadelerde kullanılmıştır. Dört halifenin icmaı, Ehl-i Beyt'in icmaı veya Medine ehlinin icma şeklinde ifade edilen icma türleri bizim biraz önce bahsettiğimiz icma türlerine tekabül etmez. Böyle bir icma ifade etmez. Orada kastedilen ancak dört halifenin ittifak etmiş olması veya Ehl-i Beyt'in ittifak etmiş olması veya Medine ehlinin bir konuda ittifak etmiş olmasıdır. Yoksa burada bizim kastettiğimiz anlamda bir icma delilinden veya icma edilen bir husustan, bir konudan bahsetmek mümkün değildir. İcma delili kesin bilgi ifade eder mi? Alimlerin büyük çoğunluğuna göre bir konuda fukahanın, müştehitlerin hemfikir olması kesin bilgi ifade eder. Ancak Fahrettin Errazi gibi bazı usulcüler, muhakkik bazı usulcüler icmanın kesin bilgi ifade ettiğini söylemezler. Zira sigaranın çok zararlı olmadığı bir dönemde, nitekim Nablusi'nin kitabı Duhan adlı eserinin, yani sigara ile ilgili yazdığı mustakil eserin girişinde dahi sigaranın hazmı kolaylaştırdığı ve bunun tıp ilmiyle de tespit edildiği bir dönemde sigaranın helal olduğuna dair bir icma sağlandığını farz edelim. Sonradan sigaranın pek çok zararının ortaya çıkması sebebiyle sigaranın mekruh veya haram olduğu şeklinde bir düşüncenin ortaya çıkması mümkün müdür? Elbette mümkündür. Dolayısıyla bir dönem icma edilen bir hususta, yani belki yan etkileri bilinmediğinden veya farklı nedenlerden dolayı alimlerin bir konuda ittifak etmesi sonradan o hükmün değişmeyeceği anlamına gelmez. Şayet biz icma kesin bilgi ifade eder dersek o bilginin sonradan değişme olasılığı yoktur. Ayrıca icma inkar etmenin küfrü gerektirip gerektirmediğine dair bir soru veya bir problem de söz konusudur. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre icma dediğimiz delil kesin bilgi ifade ettiği için onun inkarı da küfrü gerektirir. Aynı şekilde Fahrettin Errazi ve Amidi gibi muhakkik usulcüler icmanın kesin bilgi ifade ettiğini savunmadıkları gibi icmanın inkarının da küfrü gerektirmeyeceğine kaildirler. Zira bu alimler, bu usulcüler ancak dinin temel sabiteleri olan, dinin olmazsa olmazları olan, mesela Hazreti Peygamber'in nübüvveti gibi veya namaz gibi, zekat gibi, 5 vakit namaz gibi, yani dinin olmazsa olmazları, bütün Müslümanlar tarafından kabul edilen, Şafii'nin de habere amme dediği, bütün Müslümanlar tarafından ittifakla kabul edilen ve dinin temel sabiteleri olan hususlardaki icmanın inkarı küfrü gerektirebilir ve bu alandaki icmanın kesin bilgi ifade ettiğini söyleyebiliriz. Fakat fukahanın normal bir konuda, yani dinin temel sabiteleri, temel esasları hususunda olmayan bir konuda, örneğin icarenin mubah olduğuna dair bir icma sağlanması durumunda,
Sonraki bir alimin icarenin mubah olmadığına dair görüşü dolayısıyla kesin bilgiyi inkar ettiği veya kafir olduğunu söylemek pek mümkün değildir. İcma dediğimiz temelde ümmetin yanılmazlığı hükmüne mebni bir delil veya bir husustur. Bundan ötürü bazı usulcüler bütün ümmetin dinden dönmesi, küfre düşmesi mümkün müdür şeklinde bir soruyu gündemlerine alırlar. Teorik olarak ümmetin tamamının dinden dönmesi mümkündür. Eğer bu mümkün ise onların tamamının icma ettiği bir hususun da batıl olması gayet tabii bir durumdur. Ancak teorik olarak, akli olarak bu mümkün olsa dahi Allah'ın bu ümmete bir lütfu olduğu, ümmetin yanılmaz olduğu, kıyamete kadar bu ümmet içinde en azından bir kısmının iman üzere kalacağı kabul edilir. Kanaatimizce de icma delili elbette belli bir müştehidin veya bir fakihin şahsi içtihadından çok daha güçlü bir bilgi ifade eder. Fakat icmanın kesin bilgi ifade ettiğini söylememiz mümkün olmamakla beraber icma edilen husus dinin temel sabitelerine dair bir bilgi içermiyorsa onun inkarının da küfrü gerektireceğini söyleyemeyiz. İcma delilinin temel şartları nelerdir? Öncelikle işin erbabı dediğimiz, o işte uzman olan, müştehit olanların o konuda hemfikir olması gerekir. Hiçbirinin farklı kanaate sahip olmaması gerekir. İkinci olarak icma edilen hususun yine dinin sabiteleri dediğimiz, naslarda açıkça sabit olan bir hükme aykırı olmaması gerekir. Üçüncüsü inkırazul asır dediğimiz bir şart öne sürülür. Özellikle Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Furek tarafından dile getirilen bu şart, o konuda hemfikir olan bütün alimlerin, fakihlerin, müştehitlerin vefatına kadar beklenilmesidir. Zira müştehitlerin tamamının hemfikir olduğunu düşündüğümüz zaman bunların ölene kadar o fikirlerinden vazgeçme olasılığı mevcut olduğu için onların vefatına kadar beklememiz gerektiği ifade edilmiştir. Fakat Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Furek tarafından dile getirilen bu şart, teorik olarak, akli olarak derinlemesine incelediğimiz zaman bu şartın söz konusu olması durumunda icmanın gerçekleşme olasılığı yoktur. Zira müştehitlerin 30, 40, 50, 60, 70'li yaşlarda farklı kişilerden müteşekkil bir grup olduğunu farz edelim. Tamamının vefatını beklememiz durumunda 30'lu yaşlarda olanların vefatını beklememiz halinde 40-50 yıl daha beklememiz gerekir. Bu zaman zarfında farklı müştehitlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Onların da vefatının beklenmesi durumunda bunun teselsülen kıyamete kadar devam edeceğini ve bu bağlamda icmanın gerçekleşmesinin aklen ve teorik olarak pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla alimlerin büyük çoğunluğu inkırazul asır dediğimiz bir şartın icma için tutarlı olmadığını ifade etmişlerdir.